Şimdi Leyla Gencer, Rossini, La Danza. Hadi dinleyelim. Geçen haftalarda da çok istemişlerdi. Leyla Gencer. İsterseniz şöyle bir açalım. Geçen hafta da biraz bakmıştık. Yazalım Leyla Gencer kimmiş bilmeyenler de, veya tam iyi bilmeyenler de şöyle hep beraber okuyalım. Bakın 1928 Polonezki doğumlu. 2008'de vefat etmiş Milano'da. Türk opera sanatçısı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri. Batı ülkelerinde La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janeiro, Bilbao, Chicago'da sanatını dinleten, Luciano Norman'ın, Lady Macbeth'in, Kraliçe Elizabeth'in, Floria Tosca'nın vesaire vesaire, Leyla La Turca'sı, soprano Leyla Gencer seçkin opera şarkıcılarımızdan biri. Tarihin tabii ki. Yani uzun bir kariyer. Çok çok özel bir kariyer. Baştan sona. Beraber dinleyelim bakalım. TRT'de yayınlanmış ha. Bolonya'dan selamlar hocam. Çok selam. Açayım, sesini duymazsınız. O kadar düşük ki kayıt. İyice açayım. Tabii eski kayıt olduğu için mastering çok düşük. Gördüğünüz gibi yani mikrofonlar çok genel, çok büyük bir güçle söylemek gerekiyor. Başka çare yok. Şurada mikrofon, yani ne kadar uzak olduğuna bir bakın. Bir parça çok hızlı ve nefes yerleri çok keskin. Yani böyle hafif bir esnemeyle beraber bütün parçayı kaybedebilirsiniz. Sürekli agilite, sürekli hareket, sürekli melodileri tekrar etmeniz ve uzun melodileri kısa kısa hareketlerle tekrar etmeniz gerekiyor. O nedenle müthiş bir diyafram. Öncelikle nefes kontrolü ve doğru yerde nefes almayla. Geçen çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Bir öğrencimle çalışıyorduk. İlk defa çalışıyorduk bu arada. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Çok ilginç. Hayatı boyunca hiçbir zaman nefes alma yerlerini düşünerek şarkı söylememiş. Yani şarkı söylemiş, türkü söylemiş vesaire, ne söylüyorsa. Ama yani parça içinde mesela çok nefessiz kalıyorum diye. Demek ki diyaframı iyi kullanamıyorum diye düşünüyordu. Ama bir baktık ki ya bir nefes alıp mesela 2 cümle söylemeye çalışıyor. Sonra bir anda kısacık bir yere girip sonra öbür tarafında tekrar nefes alıp devam etmeye çalışıyor ve sürekli nefes ritmini bozuyor. Oysa ki cümle başları, önemli nefes yerleri, özellikle operada en çok sık rastladığınız şey, hani kafanıza göre nefes almaktan çok, bütün bir parça çok yerleşmiştir. Bir opera eseri veya opera söylüyorsanız, lead söylüyorsanız, karşınızdaki eserlerin zaten nefes yerleri, crescendoları, tüm içindeki nüanslar tamamen bellidir. Yani sistem çok iyi yazılmıştır. Çok da alakasız bir yere giderek size bilgi vereyim. Hem Leyla Gencer'i izlerken. Selahattin İşçi'yle ben çalışmıştım yıllar önce. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir insandı. Kendisi şöyle bir şey söyledi. Özgün, siz de ilginizi çekeceğini umuyorum. Bütün arkadaşların da. Ben dedi ilk bestemi yaptım. İşte efendim çok güzel bir beste ve TRT benim eserimi çalmak istedi dedi. Ya çalmaktan kastım televizyonda icra etmek istedi. Ben notalarını yazdım.
Ve TRT'ye ilettim. Sonra geçtim, izlemeye başladım dedi. Bir baktım ki dedi, parçayı çalıyorlar. Benim yazdığım notayla çalıyorlar ama hiç nüans yok. Yani kafa göz yararak gidiyor her şey. Ben ne yaptım dedim dedi. Selahattin İşler'in anlattığı gibi anlatıyor. Ben ne yaptım? Demek bir yanlış yapıyorum ben diye düşündüm dedi. Yanlış şudur. Parçaların içinde bestelerin notalarını yazarken tüm nüansları, düşmeler, yükselmeler, nefes yerleri, her şeyi eğer bir enstrümancının çalacağı şekilde yorumda yazıp belirtirseniz o zaman dünyanın her yerinde öyle çalınır. İşte operada aslında dünyanın her yerinde aynı şekilde söylenmesi için mükemmel notasyonu olan bir üründür. Çok yerleşik bir kültürdür. Mesela biz halk müziği eserlerimizi, mesela Kırşehir, işte Neşet Ertaş türkülerini dünyanın bir yerinden biri gelip söylemeye çalışsa işi çok zor. Çünkü Neşet Ertaş başka söyler, bir başkası başka söyler. Bu bizim müziğimizin zenginliğidir. Ama öğretme aşamasına geldiğimizde işimiz çok zordur. Neyi öğreteceğiz? Yani çok hareketli bir şey çünkü. Ama aslında dünyada bazı türler, bunu şunun için demedim. Yani bizim müziğimiz böyle, tukaka değil. Yani bu opera stilinin içindeki her şey yerleşiktir. Ve siz bir eğitim sisteminin içine girersiniz. O nedenle opera şarkıcıları da bu eğitim sisteminin içindeki bütün bilgileri öğrenmek zorundadır. Ya ben bunu yapmasam da olur diyerek asla beğenilmezsiniz. Ve asla o müziğin içine giremezsiniz. Leyla Gencer'de bu yaptığı şeydeki gerçekten ilk bölüm çok zordu. Bakın ikinci bölümü izleyelim şimdi. Bu ışıkta izleyin şimdi. Küçücük nefes aldı. Bir daha. Küçücük bir nefes. Dinleniyor. Burnundan aldığı nefesi gördünüz mü? Minicik hareketler. Ama stil bu. Bakın. Bakın. Hatta şu ekranı daha da büyüteyim. Çok net görün. Bakın. Bekliyor. Dikkat ediyor musunuz? Nefes çekti. Bir anda kocaman bir renk. İşte o notada bakın, ardından gelen noktaya bakın ne kadar düştüğünü. Küçücük piyano. Bu notada yazıyor. Böyle okumak zorundasınız. Stil bu. O nedenle eğitimi ağır. Yani bunlara dışarıdan baktığınız zaman kafa sesleri geliyor ama hani ya bir kafa sesiyle söylüyor ama ne kadar kuvvetli olduğuna bakarsanız çok ciddi bir güç harcadığını görürsünüz. İlk Mamma Mia'ya bakın. Bakın. İlki kocaman, ikincisi daha orta. Minicik. Yani görüldüğü üzere çok kolay gibi, aha 2 dakika söylemiş dediğiniz şey parçanın içine girdiğiniz zaman aman Allah'ım bu ne belaymış diye çıkabileceğiniz kadar zor. Tek nefes. Küçücük. Zaten tiz renkteki U pozisyonunu görürsünüz. Başını hafif öne eğip tam buradan şapkamın altından sanki alnından ses çıkarıyormuş gibi değil mi? Bakın. Tam U pozisyonu. Kocaman. Yani bu ses mesela full diyaframla çıkar. Bakın. Bakın. Bu değil. Şimdi bakın. Hı? Diye atıyor ya. Açık ağız. İzleyin. İyi. Küçücük ses, tertemiz. Yukarıya çıkarkenki pozisyonuna bakın. Çok zevkli ya. Ya izlemesi o kadar zevkli ki bir şan eğitimi almış, şanla ilgilenen bir kişi için. Yani böyle resital bu işte. Şov yapıyor tabii ki. Bakın pozisyona bakın. Derin bir, açık bir, koyu bir U. Mükemmel. Zaten eliyle gösteriyor size bakın. U pozisyonumu diyor. Tavanda sesim diyor. Bakın şimdi. Yukarı doğru çıkıyor. U ile çıkamaz daha tize. Yani daha tize çünkü anca o pozisyonla ulaşabilirdi. Bir yere kadar U'yla gidebilirsiniz. Kalın seslerden en inceye kadar her şarkıcının, hepimizin göğüs sesleri,
giriş sesleri, orta tonlar, parlak renkler, kafa bölgeleri, kafa bölgesi sonrasında tekrar bir alan açıklığı ve parlaklığa ihtiyacımız var. Bu aslında standart dünyadaki tüm şarkıcıların ses geçiş yerleridir. O nedenle teoride, bütün şan eğitimlerinde size bu geçiş notları öğretilir. Bu geçiş notları öğretilir. Ama şarkı söylemek öğretilerek öğrenen bir şey değildir. Bu cümlemi unutmayın. Yani ben bu geçişi yaptım diye bu şarkıyı iyi söyleyemezsiniz. Önce şarkı söylersiniz. Şarkı söylemenizin içinde bu geçiş yerlerinde ustalaşırsınız. Nasıl? Dinleyerek, görerek, ama şarkıyı söyleyeceksin abi. Geçiş yerlerini öğrenerek şarkı söylenmez. Bütün eğitimlerdeki en büyük yanlışlardan biri budur. Önce geçiş pozisyonları öğretilir. Ne yapacak bu adam? Hiç. Ortada şarkı yok. Hadi söyle şarkıyı. Geçemedin. Geçemeyince ne yapacağım? Söylemeyeceğim. Olmaz. Şarkıyı söyleyeceksin abi. Sen önce ona ait olacaksın. O ait olduktan sonra o pozisyon geçkilerini büyütmeyi geliştireceksin. Yani önce kabiliyet olacak. O tarzın sevgisi olacak içinde. O sevgi olmadan bu pozisyonlar çıkmaz. Mümkün değil. Yani Leyla Gencer olmak için geçiş pozisyonlarını öğrenerek olmaz yani, anladınız mı? Abi mesela ben araba kullanıyorum. Bak şimdi. Abi Türkiye'de araba yarışçıları var değil mi? Yani ben arabayı iyi kullanıyorum diye yarışçı olabilir miyim ya? Gibi. Anladınız mı? Bu başka, o başka. Teoriyi öğrenirsin ama yarışa çıkmak başka bir hikayedir yani. Sadece kendini geliştirmekle çözülecek bir mesele değildir. Leyla Gencer bir yarışçı. Okay. Sesi gösteriyor. Bakın elinin içiyle ses burada. Karşıya ve ortada. Tık. Tam açık ağız. Önce önde buluyor sesi. İzleyin, sonra büyütüyor. Bakın. Bakın nasıl buluyor. Yeri buldu. Sonra pozisyonu tutup sol eline bakın, resmen şam pozisyondaki U'yu gösteriyor. Bu ne biliyor musunuz? Birçok eğitimde şöyle de anlatılır. Cami kubbesi. Bir binanın kubbesi, tavanıdır. Kendi ağzınız içindeki tavandır bu. O tavana oturtuyor. Eliyle de gösteriyorsun. Acayip ya. Hastalık bu, çok zevkli. Bakın orta tondayım diyor. Tuttum. Kubbe. Ve az önceki arkadaşa demiştim ya, hatırlıyor musunuz İdol Ağız'da? Genişlemen lazım diye. Bakın ne yaptı kollarını? İzleyin. Bakın. Tuttu. Önce sert. Bakın genişliyor. Şu an uçuyor artık. Olağanüstü. Şimdi abi hikayeyi anladınız mı? Teknik tamam. Eser bilgisi tamam. İfade, duruş. Bir de şarkıcısın zaten. Bu şey gibi yani. Kusursuz jimnastik var ya, hani jimnastik yapıyorlar işte, böyle puan veriyorlar falan, 9.6 alıyor, onun gibi. Her şey kusursuz. Biraz öyle. Opera biraz böyle bir şey. Biraz bu sistemin eğitimi böyle bir şey zaten. Bizde biraz dağınık olabilirsin abi yani. Dağılabilirsin, sesin kırılabilir. O rock müzikte de var biliyorsunuz. Bunlar beklenmiyor hiçbir şarkıcıdan onlarda. Ama opera yapıyorsanız bunlar bekleniyor arkadaş. Biraz titiz olacaksınız, çalışacaksınız, ömrünüzü budayacaksınız, değil mi? Evet. Çok acayip. Müthiş bir şarkıcı. Müthiş. Gururumuz. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 엠브레 호자 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh 엠브레 호자 We'll fly forever 엠브레 호자 Thank you.